Darnat bilincini kazandığında, kendini küçük bir sığınağın altında, yumuşak eğrelti otları ve dal öbeklerinden oluşan bir yatakta buldu. Ayaklarının dibinde, biraz ötede, yemyeşil bir açıklık uzanıyordu. Ve onun gerisinde, yoğun bir orman duvarı. Çok topal, ağrılı ve zayıftı. Tam bilinci yerine geldiğinde, acımasız yaralarının keskin işkencesini ve dayaktan kalan donuk kemik ağrısını hissetti. Başını çevirmek bile dayanılmaz bir acıya yol açıyordu. O yüzden uzun süre gözlerini kapalı tutarak yattı. Bilincini yitirmeden önceki anları hatırlamaya çalıştı. Şu an neredeydi? Dostların mı, yoksa düşmanların mı arasındaydı? Sonunda o korkunç sahneyi hatırladı. Kazığın başını ve kollarında yok olan garip beyaz figürü. Darnat merak etti, ona ne olmuştu acaba? Ormanın bitmek bilmeyen uğultusu, milyonlarca yaprağın hışırtısı, böceklerin vızıltısı, kuşların ve maymunların sesleri. Hepsi bir arada, garip biçimde sakinleştirici bir uğultu oluşturuyordu. Sanki uzakta, çok uzaklarda akan bir hayat nehri gibiydi. Sonunda derin bir uykuya daldı. Öğleden sonra uyandı. Yeniden o tuhaf şaşkınlık hissini yaşadı. Ama kısa süre sonra her şeyi hatırladı ve ayaklarının dibindeki açıklığa baktı. Orada, çömelmiş halde bir adam silüeti görüyordu. Geniş, kaslı bir sırt. Bronzlaşmış, ama beyaz bir adamın sırtı. Darnat içinden Tanrı'ya şükretti. Fransız hafifçe seslendi. Adam döndü, ayağa kalktı ve sığınağa yaklaştı. Yüzü, son derece yakışıklıydı. Arnold'un şimdiye kadar gördüğü en yakışıklı yüz belki de. Adam eğildi ve yaralı subayın yanına süzülerek girdi. Alnına serin bir el koydu. Darnat ona Fransızca seslendi. Ama adam sadece başını salladı. İngilizce denedi, yine aynı. İtalyanca, İspanyolca, Almanca. Hepsi aynı sonucu verdi. Darnat bildiği birkaç Norveççe, Rusça, Yunanca kelimeyi ve batı kıyısındaki bir kabilenin dilinden öğrendiği birkaç sözcüğü de denedi. Hepsi reddedildi. Adam yaralarını inceledikten sonra sığınaktan çıktı ve kayboldu. Yarım saat içinde meyve ve su dolu bir kabakla geri döndü. Darnat içti ve yedi. Ateşinin olmamasına şaşırdı. Yine konuşmayı denedi. Yine boşuna. Derken adam aniden dışarı fırladı ve birkaç dakika sonra elinde birkaç kabuk parçası ve, inanılmaz, bir kurşun kalemle döndü. Arnold'un yanına çömelerek kabuğun pürüzsüz iç yüzeyine yazdı. Sonra uzattı. Darnat baktı. Basit ama net harflerle İngilizce bir mesaj. Ben maymunların tarzanıyım. Sen kimsin? Bu dili okuyabiliyor musun? Darnat kalemi aldı, sonra durdu. Bu adam İngilizce yazıyordu. Öyleyse İngilizdi. Ama neden konuşamıyordu? Evet, dedi Darnat, İngilizce okuyorum. Konuşabiliyorum da. Şimdi anlaşabiliriz. Her şeyden önce, size teşekkür etmek istiyorum. Adam sadece başını salladı ve kaleme, kabuğa işaret etti. Mondayu, diye haykırdı Darnat. Eğer İngilizseniz, neden İngilizce konuşamıyorsunuz? Ve bir anda aklına geldi. Adam dilsizdi. Muhtemelen sağırda. Darnat kabuğa yazdı. Ben Paul Darnat, Fransa donanmasında teğmen. Benim için yaptıklarınız için teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. İngilizce yazan birinin nasıl konuşamadığını sorabilir miyim? Tarzan'ın cevabı onu büyük bir hayranlığa boğdu. Sadece kabilemin dilini konuşabiliyorum. Kerçağın büyük maymunlarının dilini. Biraz da Tantor'u, fili, Numa'yı, aslanı ve ormanın diğer halklarını anlıyorum. Bir insanla hiç konuşmadım. Yalnızca bir kez Jane Porter ile, işaretle. Bu, kendi türümden biriyle yazılı kelimelerle ilk konuşmam. Darnat şaşkına dönmüştü. Hiç insanla konuşmamış, tam yetişkin bir adamın var olması bile inanılmazdı. Üstüne bir de okuyup yazabilmesi. Tarzan'ın mesajına tekrar baktı. Jane Porter. Ormana bir goril tarafından taşınan Amerikalı kız buydu. Arnold'un aklında bir şimşek çaktı. Kalemi alıp yazdı. Jane Porter nerede? Tarzan yanıtladı. Maymunların Tarzan'ının kulübesinde, halkıyla birlikte. O zaman ölmedi mi? Ne oldu ona? Ölmedi. Terkoz onu eşi olarak almıştı. Ama maymunların Tarzan'ı onu Terkoz'dan aldı ve ona zarar vermeden önce Terkoz'u öldürdü. Tüm ormanda kimse maymunların Tarzan'ı ile savaşa girip hayatta kalamaz. Evet, ben maymunların Tarzan'ıyım. Güçlü bir savaşçı. Darnat yazdı. Onun güvende olmasına sevindim. Yazmak acı veriyor, biraz dinleneceğim. Tarzan yanıtladı. Evet, dinlen. İyileşince seni halkına geri götüreceğim. Günlerce Darnat o yumuşak eğrelti otları yatağında yattı.
İkinci gün ateş çıktı. Darnat bunun enfeksiyon olduğunu ve öleceğini sandı. Sonra bir fikir aklına geldi. Neden daha önce düşünmemişti bunu? Tarzan'ı çağırdı, yazacağını işaret etti. Kabuk ve kalem gelince yazdı. Halkımın yanına gidip onları buraya getirebilir misin? Bir mesaj yazacağım, seni takip ederler. Tarzan başını salladı ve kabuğa yazdı. Bunu düşünmüştüm, ilk gün, ama cesaret edemedim. Büyük maymunlar buraya sık sık gelir. Seni yaralı ve yalnız bulurlarsa, seni öldürürler. Darnat gözlerini kapattı. Ölmek istemiyordu. Ama ateş giderek yükseliyordu. O gece bilincini yitirdi. 3 gün boyunca sayıkladı. Tarzan yanı başında oturdu. Başını ve ellerini ıslak bezle sildi, yaralarını temizledi. 4. gün ateş, geldiği gibi ansızın geçti. Darnat eski halinin gölgesiydi artık. Çok zayıftı. Tarzan kabaktan su içirmek zorunda kaldı. Ateş, Arnold'un sandığı gibi enfeksiyondan değil, Afrika ormanlarında beyazlara saldıran o sinsi hastalıklardan birinden kaynaklanıyordu. Ya öldürürdü, ya da bırakıp giderdi. Bırakıp gitti. 2 gün sonra Darnat, Tarzan'ın güçlü koluna tutunarak amfiteyatroda sendileyerek yürüyordu. Büyük bir ağacın gölgesine oturdular. Tarzan pürüzsüz bir kabuk buldu. Darnat ilk mesajı yazdı. Benim için yaptıklarının karşılığını nasıl ödeyebilirim? Tarzan yanıtladı. Bana erkeklerin dilini öğret. Ve böylece Darnat hemen başladı. Etraftaki nesneleri işaret ederek isimlerini Fransızca tekrar etti. Kendi dilini öğretmenin daha kolay olacağını düşünmüştü. Tarzan için başlangıçta hiçbir şeyin anlamı yoktu. Ama bir parçaya bastığında, adam kelimesini işaret ettiğinde, Arnold'dan bunun, homme, olduğunu öğrendi. APE, için, singe, tree, için, arbre. Çok hevesli bir öğrenciydi. 2 gün içinde, bu bir ağaç, burası çim, açım, gibi küçük cümleler kurabiliyordu. Ama Darnat fark etti. İngilizce temel üzerine Fransız yapısını öğretmek son derece zordu. Darnat ona İngilizce kısa dersler yazdı, Tarzan da bunları Fransızcaya çevirmeye çalıştı. Ama kelime kelime çeviri çoğu zaman yamuk duruyordu ve Tarzan sık sık şaşırıyordu. Darnat hatayı fark etmişti. Ama geri dönmek artık çok geç görünüyordu. Özellikle de birbirlerine konuşabilecek bir noktaya yaklaştıkları için. Ateşin geçmesinden 3 gün sonra Tarzan bir mesaj yazdı, Darnat kulübeye dönecek kadar güçlü hissediyor muydu? Tarzan da gitmek istiyordu. Jane'i özlemişti. Bu yüzden Fransız ile kalmak, bugünler boyunca, büyük bir fedakarlıktı. Ve bunu özverili bir şekilde yapmış olması, onu Fransız subayını Emebonga'nın pençesinden kurtarmasından bile daha yüce gösteriyordu. Darnat yolculuğu denemek için can atıyordu. Ama yazdı. Beni bu karmaşık ormanda tüm o mesafeyi taşıyamazsın. Tarzan güldü. "Me-o-i", dedi. Darnat kahkaha attı. Tarzan'ın en çok kullandığı Fransızca ifade buydu işte. Ve yola çıktılar. Darnat da Clayton ve Jane gibi, maymun adamın olağanüstü gücüne ve çevikliğine hayran kaldı. Öğleden sonra açıklığa ulaştılar. Tarzan son ağacın dalından yere inerken, kalbi Jane'i tekrar göreceği beklentisiyle hızla çarpıyordu. Ama kulübenin dışında kimse yoktu. Ne kruvazör ne de ırov, körfezde demirde görünüyordu. Derin bir yalnızlık atmosferi tüm mekanı sarmıştı. Ve bu his, 2 adamı da aniden yakaladı. Konuşmadan kapıya yürüdüler. İkisi de ne bulacaklarını biliyordu. Tarzan mandalı kaldırdı. Büyük kapıyı itti. Kulübe boştu. Adamlar döndü ve birbirlerine baktı. Darnat, halkının onu ölmüş saydığını biliyordu. Tarzan ise, sadece onu öpen kadını düşünüyordu. Ve o kadın, şimdi gitmişti. Kalbinde büyük bir acı kabardı. Ormanın derinliklerine çekilip kabilesine katılabilirdi. Bir daha kendi türünden birini görmezdi. Kulübeye, o büyük umutlarla beslediği o yere bir daha dönmezdi. Onu geride bırakacaktı. Sonsuza dek. Peki ya Darnat? O ne olacaktı? Tarzan kapıda düşüncelere dalmışken, Darnat içeri girmişti. Geride bırakılmış pek çok eşya vardı. Kruvazörden tanıdık nesneler. Kamp fırını, mutfak gereçleri, bir tüfek, mermi, konserve yiyecekler, battaniyeler, 2 sandalye, bir karyola. Ve çoğunlukla Amerikan kitapları ile dergileri. Geri dönmeyi planlıyorlar, diye geçirdi Darnat içinden. Masaya yaklaştı. John Clayton'ın yıllar önce inşa ettiği masa. Ve üzerinde maymunların Tarzan'ına hitaben 2 not gördü. Biri güçlü, erkeksi bir elle yazılmıştı ve açılmıştı. Diğeri, bir kadının el yazısıyla.
Mühürlü. İşte sana 2 mesaj, maymunların Tarzanı, diye seslendi Darnat, kapıya dönerek. Ama yoldaşı orada yoktu. Darnat kapıya yürüdü, dışarı baktı. Tarzan ortada yoktu. Yüksek sesle çağırdı. Cevap gelmedi. Haykırdı. Beni terk etti. Ormanına döndü ve beni burada yalnız bıraktı. Sonra hatırladı. Kulübenin boş olduğunu gördüklerinde Tarzan'ın yüzündeki o ifadeyi. Yaralı bir geyiği yere indiren avcının gözlerindeki o ifade gibiydi. Adam ağır bir darbe almıştı. Darnat şimdi bunu anlıyordu. Ama neden? Fransız etrafına baktı. Yerin yalnızlığı ve o dehşet verici sessizlik, sinirlerini bozmaya başladı. Zaten yaşadığı acı ve hastalıktan zayıf düşmüştü. Bu korkunç ormanın yanı başında yalnız kalmak. Hiç insan sesi duymamak, hiç insan yüzü görmemek. Vahşi yaratıklardan ve korkunç adamlardan sürekli korkmak. Dayanılmazdı. Ve çok doğuda, maymunların Tarzan'ı tepe tepe süzülerek kabilesine doğru gidiyordu. Hiç bu kadar pervasız bir hızla seyahat etmemişti. Kendinden kaçıyordu sanki. Ormanın içinden fırlayan korkmuş bir sincap gibi, kendi düşüncelerinden kaçıyordu. Ama ne kadar hızlı gitse, onlar hep yanındaydı. Derken zihninde bir şey belirdi. Sabor. Dişi aslan. Darnat Sabor ile karşılaşsa ne yapardı? Ya Bolgani, goril, ya Numa, aslan, ya zalim Şita? Tarzan durdu. Sen nesin, Tarzan, diye yüksek sesle sordu kendine. Bir maymun musun, yoksa bir adam mısın? Eğer maymunsan, maymunlar gibi yapacaksın. Kendi türünden birini ormanda ölüme terk edeceksin. Eğer bir erkeksen, geri döneceksin. Kendi insanlarından biri olduğun için, ondan kaçmayacaksın. Bu sırada Darnat kabinin kapısını kapatmıştı. Gerginliği had safhaya ulaşmıştı. Cesur adamlar bile, bazen yalnızlıktan korkar. Ve Darnat cesur bir adamdı. Tüfeklerden birini doldurdu, kolay ulaşabileceği bir yere koydu. Sonra masaya gitti ve Tarzan'a hitaben yazılmış, açılmamış mektubu aldı. Bunu okumak etik bir ihlal sayılmazdı, diye düşündü. Açtı. Şunlar yazıyordu. Kulübünüzü kullandığımız için teşekkür ederiz. Sizi şahsen göremediğimiz için üzgünüz. Hiçbir şeye zarar vermedik. Ama size çok şey bıraktık. Evinizde rahatlık ve güvenlik sağlayabilsin diye. Hayatımızı defalarca kurtaran ve bize yemek getiren o garip beyaz adamı tanıyorsanız, ona da teşekkürlerimizi iletin lütfen. 1 saat içinde yelken açıyoruz. Bir daha geri dönmeyeceğiz. Ama siz ve o orman arkadaşınız için yaptıklarınızın her zaman minnettarı olacağımızı bilin. Size daha fazlasını yapmak isterdik. Saygılarımla. Bir daha geri dönmeyecek, diye mırıldandı Darnat. Yüzüstü yatağa kapandı. 1 saat sonra, kapıda bir ses duydu. Bir şey girmeye çalışıyordu. Darnat yüklü tüfeği omzuna koydu. Alacakaranlık çökmüştü. Kulübenin içi zifiri karanlıktı. Ama Mandal hareket etti. Saçları diken diken oldu. Kapı yavaşça açıldı. İnce bir çatlak. Dışarıda bir şey duruyordu. Darnat namluyu aralıktan içeri uzanan gölgeye doğrulttu. Ve tetiği çekti. Keşif gezisi eli boş döndüğünde ve Darnat için yapılan tüm çabalar boşa çıktığında, Kaptan Dufresne bir an önce ayrılmak istiyordu. Ama Jane hariç herkes buna razıydı. Hayır, dedi kararlılıkla. Ben gitmeyeceğim. Ve siz de gitmemelisiniz. Çünkü o ormandan çıkacak 2 arkadaşım var. Ve onlar bizi burada bekliyor bulacak. Subayınız Kaptan Dufresne onlardan biri. Diğeri ise, babamın partisinin her üyesinin hayatını kurtaran o orman adamı. 2 gün önce yardıma koşmak için beni ormanda bıraktı. Ve temen de, Arnold'u kurtarmak için orada kaldı. Bundan eminim. Eğer çok geç kalmış olsaydı, çoktan geri dönmüş olurdu. Dönmemesi, temen de, Arnold'un yaralı olduğunun ya da daha uzaktaki bir köyde esir tutulduğunun kanıtı. Ama zavallı D, Arnold'un üniforması ve eşyaları o köyde bulundu, Bayan Porter, diye savundu kaptan. Ve yerliler, beyaz adamın kaderine dair sorulara büyük bir heyecanla karşılık verdi. Evet, kaptan, ama ölüdür demediler. Üstelik medeni halklar da mahkumlarının tüm eşyalarını alır. Öldürmeyi niyetlenmiş olsalar da olmasalar da. Muhtemelen orman adamı da vahşilerin ta kendisi, dedi Kaptan Dufresne. Kız güldü. Onu tanımıyorsunuz, diye yanıtladı. Sesi ufak bir gururla titriyordu. Peki, bu Süpermen için beklemeye değer olurdu, diye eğlendi kaptan. Onu görmek isterim doğrusu. O zaman bekleyin, sevgili kaptanım. Ben beklemeyi düşünüyorum. Plajdan kulübeye doğru yürürlerken, büyük bir ağacın gölgesinde toplanan küçük gruba katıldılar.
Profesör Porter, Bay Philander, Clayton, Teğmen Charpenshire ve 2 subay daha. Arka planda ise Esmeralda, her zamanki gibi fikirlerini açıkça dile getirmeye hazır. Az önce zavallı Paul'un kaderini tartışıyorduk, dedi Kaptan Dufresne. Bayan Porter, kesin kanıt olmadığını ısrarla söylüyor. Orman adamının bu kadar uzun süre dönmemesi ise de, Arnold'un ya yaralı olduğuna ya da uzak bir köyde esir tutulduğuna işaret ediyor. Şunu da düşünebiliriz, dedi Teğmen Charpenshire, orman adamının, bize saldıran kabileden biri olduğunu. Belki kendi halkına yardım etmeye koştu. Jane, Clayton'a hızlıca baktı. Çok daha makul görünüyor, dedi Profesör Porter. Katılmıyorum, diye itiraz etti Bay Philander. Uzun süre burada kaldık. Her fırsatta bize zarar verebilirdi. Ama her seferinde koruyucu ve sağlayıcı oldu. Bu doğru, diye ekledi Clayton, ama şunu da görmezden gelemeyiz. Yüzlerce vahşi yamyamın ortasında, tek başına, onlarla aynı silahlarla dolaşıyor. Bu, onlarla bir tür ilişkisi olduğunu gösterir. Ve tek kişi olduğunu düşündüğümüzde, bu ilişki ancak dostluk olabilir. O zaman onlardan biri olmaması pek mümkün görünmüyor, dedi kaptan. Ya da, diye ekledi bir subay, çocukluğundan beri o vahşiler arasında yaşamış biri. Yoksa nasıl öğrenmiş olabilir o ağaçları, o silahları? Onu kendi standartlarınıza göre yargılıyorsunuz, beyler, dedi Jane. Sıradan bir beyaz adam, affedersiniz, bunu kastetmedim tam olarak, ama yani, ortalama bir beyaz adam bu tropikal ormanda bir yıl bile yaşayamazdı. Oysa bu adam yalnızca güç ve çeviklikte değil, cesarette ve vahşilikte de ormanın en tehlikeli yaratıklarıyla boy ölçüşüyor. Kesinlikle sadık bir şampiyon kazandı, Bayan Porter, dedi Kaptan Dufresne gülerek. Burada kimse yok ki böyle birinin övgülerine bu kadar değer vermesin. Onu benim gördüğüm gibi görmüş olsaydınız, dedi kız, benim için o kocaman tüylü canavarla dövüşürken, boğa gibi saldırırken, en ufak bir korku ya da tereddüt belirtisi olmaksızın, siz de onu insanüstü sanırdınız. Ve o güçlü kasların kahverengi ten altında düğümlenişini görmüş olsaydınız. O korkunç dişlere karşı durduğunu, o zaman siz de onu yenilmez bulurdunuz. Ve bana gösterdiği şövalyeliği görmüş olsaydınız. Yabancı bir ırktan bir yabancıya. Siz de benim hissettiğim o mutlak güveni hissederdiniz. Davanızı kazandınız, adil avukatım, diye bağırdı kaptan. Bu mahkeme sanığı suçsuz buluyor ve kruvazör birkaç gün daha bekleyecek. Belki ilahi Portia'ya teşekkür etme fırsatı buluruz. Tanrım aşkına, tatlım, diye bağırdı Esmeralda. Bana burada kalmak istediğinizi söyleme. Bu hayvanlar diyarında, kaçma fırsatı varken, Esmeralda, kendinden utanmalısın, diye azarladı Jane. Hayatını 2 kez kurtaran adama böyle mi teşekkür edersin? Bayan Jane, dedi Esmeralda, o adam bizi kurtardı ki kurtulalım diye. Yoksa burada kalalım diye değil. Eğer hala burada olduğumuzu öğrenirse çok sinirlenir bence. Seni hiç suçlamıyorum, Esmeralda, dedi Clayton gülerek. Yalnız sesleri, gayet iyi tarif ettin. Ben de onlar için doğru kelimeyi hiç bulamadım. Ama tam da bu, yalnız sesler. Sen ve Esmeralda gemide yaşasanız iyi olur, dedi Jane küçümseyerek. Orman adamımızın yaptığı gibi o ormanda tüm hayatını geçirmek zorunda kalsan ne yapardın? Korkarım pek kötü bir yaban adam olurdum, diye güldü Clayton hüzünle. O gece sesleri tüylerimi diken diken ediyor. Utanarak itiraf edeyim ama, gerçek bu. Ben de bilmiyorum açıkçası, dedi Teğmen Charpenshire düşünceli bir ifadeyle. Dün gece ormanda yatarken, zavallı Darnat alındıktan sonra, o sesler etrafımda yükselip düşerken, korkak olduğumu düşünmeye başladım. En çok beni etkileyen büyük yaratıkların kükremesi değildi. Hayır, asıl korkunç olanlar, gizli seslerdi. Aniden yakınında duyduğun ve sonra sustuktan sonra da dinlediğin sesler. Hesap veremediğin sesler. Devasa bir bedenin neredeyse sessizce hareket etmesi. Ve ne kadar yakın olduğunu bilememek. Ya da durduğunda daha da yaklaşıp yaklaşmadığını. Mon Dayu. O gözleri sonsuza dek karanlıkta göreceğim. Gördüğün ama neye ait olduğunu bilmediğin gözler. İşte en kötüsü onlar. Hepsi bir an sessiz kaldı. Sonra Jane konuştu. Sesi fısıltıya dönmüştü, neredeyse saygı dolu bir şekilde. Ve o dışarıda. Bu gece de o gözler ona ve yoldaşına bakacak. Teğmen de, Arnold'a. Beyler, en azından onlara pasif de olsa destek olabilir miyiz? Birkaç gün daha kalalım. Tut, çocuk, dedi Profesör Porter.
Kaptan Dufresne kalmaya razı. Ben de her zaman senin kaprislerine uymaya razıyım. Yarını hazineyi aramak için kullanabiliriz, profesör, dedi Bay Philander. Aynen öyle, Bay Philander. Neredeyse unutuyordum, diye haykırdı Profesör Porter. Kaptan Dufresne'den yardım isteyebiliriz. Tabii, hepimiz emrinizdeyiz, sevgili profesör, dedi kaptan. Ve böylece ertesi gün Teğmen Charpentier komutasında 10 kişilik bir müfreze, Irov'dan bir isyancı rehber eşliğinde hazineyi aramaya gitti. Kruvazör bir hafta daha küçük limanda bekleyecekti. O sürenin sonunda Darnat gerçekten ölmüş sayılacak ve orman adamı da dönmeyecek kabul edilecekti. Ardından her iki gemi de tüm partiyle birlikte ayrılacaktı. Profesör Porter hazine arayıcılarına eşlik etmedi. Ama öğleye doğru onların eli boş döndüğünü görünce hızla ilerledi, her zamanki dalgın ilgisizliği tamamen silinmişti. Yerine gergin, heyecanlı bir ifade geçmişti. "Hazine nerede?" diye bağırdı, henüz 10 adım uzaktaki Clayton'a. Clayton başını salladı. "Gitti," dedi. "Gitti. Olamaz. Kim almış olabilir?" "Tanrı bilir, profesör. Bizi yönlendiren adamın yalan söylediğini düşündüm ilk başta. Ama şaşkınlığı, Snipes'ın cesedinin altında sandığı bulamamanın getirdiği o korku sahte olamazdı. Kazmalar bize bir şeyin orada gömülü olduğunu gösterdi. Bir çukur vardı, gevşek toprakla dolu. Ama kim almış olabilir, diye yineledi Profesör Porter. Şüphe doğal olarak Kruvazör'deki adamlara düşebilir, dedi Teğmen Charpentier, ama Astsubay Janviers hiçbir erin izinsiz karaya çıkmadığını garanti ediyor. Adamlarımızı şüphelemek istemezdim. Ve artık bunun için bir neden kalmadığına da sevindim. Bize bu kadar çok şey borçlu olduğumuz adamları şüphelemek aklımın ucundan bile geçmez, diye nazikçe yanıtladı Profesör Porter. Fransızlar, subaylar ve denizciler, içtenlikle gülümsedi. Omuzlarından büyük bir yük kalkmıştı. "Hazine bir süredir yok," diye devam etti Clayton. "Ceset kaldırıldığında parçalanmıştı. Bu, hazineyi alan kişinin cesedi tazeyken bunu yaptığını gösteriyor. İlk bulduğumuzda ceset henüz sağlamdı. Partide birkaç kişi olmalı, dedi Jane, onlara katılarak. 4 adamın sandığı taşıdığını hatırlarsınız. Haklısınız, diye ünledi Clayton. Siyahlardan oluşan bir grup olmalı. Muhtemelen içlerinden biri sandığın gömüldüğünü görmüştür ve arkadaşlarıyla birlikte geri dönmüştür. Spekülasyon boşuna, dedi Profesör Porter üzgünce. Sandık gitti. Bir daha göremeyeceğiz. İçindekilerle birlikte. Yalnızca Jane, bu kaybın babası için gerçekten ne anlama geldiğini biliyordu. 6 gün sonra Kaptan Dufresne, sabah erkenden ayrılacaklarını duyurdu. Jane daha fazla rahatlardı bu habere. Eğer orman sevgilisinin bir daha dönmeyeceğine inanmaya başlamamış olsaydı. İsteksizce de olsa, o tarafsız Fransız subaylarının argümanları onu ikna etmeye başlamıştı. Onun bir yamyam olduğuna asla inanmazdı. Ama vahşi bir kabilenin evlatlık üyesi olması artık mümkün görünüyordu. Ölmüş olabileceğini de reddetti içten içe. O mükemmel bedende, o zafere dolu hayatın içinde, hayati kıvılcımın söndüğünü düşünmek imkansızdı. Ama başka düşünceler de zorla sızdı zihnine. Hoş karşılanmayan düşünceler. Eğer vahşi bir kabileye mensupsa, vahşi bir karısı vardır. Belki bir düzinesi. Ve yarı kaslı çocukları. Jane titredi. Kruvazör'ün yarın yola çıkacağını duyunca neredeyse rahatladı. Ama silahları, mühimmatları, malzemeleri bırakan oydu. Maymunların Tarzanı olarak imzalayan o soyut kişilik için. Darnat hala yaşıyorsa, o orman tanrısı içinde. Her ne kadar ayakları kil çıksa da. Ve son anda ona bir mesaj bıraktı. Maymunların Tarzanı tarafından iletilmek üzere. Kulübeden en son çıkan oydu. Önemsiz bir bahane uydurarak diğerleri tekneye doğru yürürken geri döndü. Birçok geceyi geçirdiği yatağın yanına diz çöktü. O ilkel adamın güvenliği için dua etti. Ve madalyonu dudaklarına bastırdı. "Seni seviyorum," dedi sessizce. "Ve seni sevdiğim için sana inanıyorum. Ama inanmasam bile, yine de sevmek zorunda kalırdım. Eğer geri gelmiş olsaydın ve başka türlü olmasaydı, seninle ormana giderdim. Sonsuza kadar." Silahın sesiyle birlikte Darnat, kapının şiddetle açıldığını ve bir adamın gölgesinin kulübenin zeminine yığıldığını gördü. Panik içindeydi. Tüfeği kaldırıp tekrar ateş etmeye hazırlandı. Ama kapının yarı aydınlığında o anda fark etti. Adam beyazdı. Ve bir sonraki anda, kendi arkadaşını ve koruyucusunu vurduğunu anladı. Maymunların Tarzanını. Acı dolu bir çığlıkla fırladı.
Diz çöktü, Tarzan'ın başını kucağına aldı. Ve adını yüksek sesle haykırdı. Cevap gelmedi. Sonra Darnat kulağını Tarzan'ın göğsüne koydu. Sevince boğuldu. Düzenli bir nabız atışı duyuyordu. Dikkatlice Tarzan'ı yatağa kaldırdı. Kapıyı kapatıp sürgüledi, lambayı yaktı ve yarayı inceledi. Mermi kafatasına hafif bir darbe isabet etmişti. Çirkin bir et yarası vardı. Ama kafatasında kırık yoktu. Darnat derin bir nefes aldı. Kanı yıkamaya başladı. Kısa süre sonra serin su Tarzan'ı canlandırdı. Gözlerini açtı ve Arnold'a sorgular gibi baktı. Tarzan ayağa kalktı, masaya gidip yazdı. Arnold'a uzattı. Korkunç hatasını anlatıyor. Yaranın bu kadar hafif olmasına ne kadar minnettardı. Tarzan mesajı okuyunca kanepenin kenarına oturdu ve güldü. Hiçbir şey, dedi Fransızca. Sonra yazdı. Bolgani'nin bana, Kerçağ ve Terkoz'a ne yaptığını görmeliydin. Onları öldürmeden önce, o zaman böyle küçük bir çizikle gülerdin. Darnat, Tarzan'a bırakılan 2 mesajı verdi. Tarzan ilk mesajı üzüntüyle okudu. İkincisini ise, defalarca çevirdi. Daha önce hiç görmemişti bunu. Mühürlü bir zarf. Sonunda Arnold'a uzattı. Fransız onu izliyordu. Tarzan'ın zarftan şaşırdığını görebiliyordu. Yetişkin bir beyaz adamın bir zarfı gizem olarak görmesi. Ne kadar tuhaf geliyordu. Darnat mektubu açtı ve Tarzan'a geri verdi. Maymun adam, kamp taburesinde oturarak yazan sayfayı önüne serdi ve okudu. Gitmeden önce Bay Clayton'ın nazik izni için teşekkür etmek istiyorum. Ev sahibimizi göremememiz büyük bir pişmanlık. Sizi tanımak ve teşekkür etmek çok hoş olurdu. Bir kişiye daha teşekkür etmek istiyorum. Ama o geri dönmedi. Öldüğüne inanamıyorum. Adını bilmiyorum. Göğsünde elmas madalyon taşıyan o büyük beyaz dev. Onu tanıyorsanız ve dilini konuşabiliyorsanız, teşekkürlerimi iletin lütfen. Ve söyleyin ona, 7 gün bekledim. Ayrıca söyleyin, Amerika'da, Baltimore'da, evimde, gelmek isterse her zaman hoş karşılanacak. Bana yazdığın bir notu yapraklar arasında, kulübenin yakınındaki bir ağaçta buldum. Hiç tanışmadığın biri olarak beni nasıl sevdiğini anlamıyorum. Ve eğer doğruysa, çok üzgünüm. Çünkü kalbimi çoktan başkasına verdim. Ama bil ki ben her zaman senin arkadaşınım. Tarzan neredeyse 1 saat boyunca gözlerini yere dikmiş oturdu. Artık her şey açıktı. Jane, maymunların Tarzan'ı ile kendisinin aynı kişi olduğunu bilmiyordu. Kalbimi başkasına verdim, diye tekrar mırıldandı kendi kendine. O zaman onu sevmiyordu. Nasıl öpebilmişti onu? Onu böyle bir umut zirvesine taşıyıp sonra bu kadar derin bir umutsuzluğa bırakmak. Belki öpücükler sadece dostluğun işaretiydi. Nasıl bilecekti ki? İnsan geleneklerinden ne anlıyordu ki? Aniden ayağa kalktı. Arnold'a iyi geceler diledi. Ve Jane Porter'ın eğrelti otlarından yatağına yığıldı. Darnat lambayı söndürdü, karyolasına uzandı. 1 hafta boyunca dinlendiler. Darnat Tarzan'a Fransızca öğretti. O sürenin sonunda 2 adam oldukça rahat konuşabiliyordu. Bir akşam kulübede otururken Tarzan döndü Arnold'a. "Amerika nerede?" dedi. Darnat kuzeybatıya işaret etti. "Okyanusun karşısında, binlerce mil uzakta," diye yanıtladı. "Neden sordun?" "Oraya gidiyorum." Darnat başını salladı. "İmkansız, dostum," dedi. Tarzan ayağa kalktı, dolabın önüne giderek bir coğrafya kitabı çıkardı ve döndü. Dünya haritasını açarak dedi ki, "Bunları hiç tam olarak anlayamadım. Açıklar mısın?" Darnat mavi rengin suyu, diğer renklerin ise kıtaları ve adaları temsil ettiğini gösterdi. "Şu an neredeyiz?" diye sordu Tarzan. Darnat gösterdi. "Amerika'yı göster." Darnat parmağını Kuzey Amerika'ya koyduğunda Tarzan gülümsedi. Avucunu 2 kıta arasındaki okyanusa yaydı. "Görüyorsunuz," dedi, "çok da uzak değil. Elimle kolayca kapanıyor." Darnat güldü. Bu adamı nasıl anlatabilirdi ki? Bir kalem aldı ve Afrika kıyısına küçük bir nokta çizdi. "Bu küçük işaret," dedi, "haritada çok ufak görünen kulübenin yeryüzünde ne kadar büyük bir alan kapladığını gösteriyor. Şimdi görüyor musun?" Tarzan uzun süre düşündü. "Afrika'da beyaz adamlar yaşıyor mu?" "Evet. En yakınları nerede?" Darnat hemen kuzeylerindeki kıyıya işaret etti. "Bu kadar yakın mı?" diye şaşırdı Tarzan. "Evet," dedi Darnat. "Ama yine de yakın değil. Okyanusu geçecek büyük tekneleri var mı?" "Evet. Yarın oraya gideceğiz," diye duyurdu Tarzan. Darnat gülümseyerek başını salladı. "Çok uzak. Daha oraya ulaşmadan ölürüz."
O zaman sonsuza kadar burada kalmak mı istersin, diye sordu Tarzan. Hayır, dedi Darnat. O zaman yarın yola çıkıyoruz. Burada daha uzun süre kalmaktansa ölmeyi tercih ederim. Peki, diye yanıtladı Darnat, omuz silkerek. Ben de burada kalmaktansa ölmeyi tercih ederim sanırım. Sen gidersen, ben de seninle gelirim. O zaman karar verildi, dedi Tarzan. Yarın Amerika'ya doğru yola çıkıyoruz. Parasız nasıl gideceksin Amerika'ya, diye sordu Darnat. Para nedir, diye sordu Tarzan. Para kavramını anlaması uzun sürdü. Erkekler parayı nasıl kazanır, diye sordu sonunda. Çalışarak. O zaman çalışacağım. Hayır, dostum, diye karşılık verdi Darnat. Para konusunda endişelenme. İkimize yetecek kadar param var. Ve eğer bir gün uygarlığa ulaşırsak, ihtiyacın olan her şeye sahip olursun. Ertesi gün kıyı boyunca kuzeye doğru yola çıktılar. Her birinin tüfeği, mühimmatı, yatak takımı ve biraz yiyeceği vardı. Mutfak gereçleri Tarzan için gereksiz bir yük gibiydi. Onları bıraktı. Ama pişmiş yemek yemeyi öğrenmelisin, dostum, diye azarladı Darnat. Medeni bir adam çiğ et yemez. Uygarlığa ulaştığımda öğrenirim, dedi Tarzan. O şeyleri sevmiyorum. Etin tadını bozuyorlar. Bir ay boyunca kuzeye yürüdüler. Kimi zaman bol yiyecek buldular, kimi zaman günlerce aç kaldılar. Yerli izine rastlamadılar, vahşi hayvanlar da pek başlarına bela olmadı. Yolculukları bir kolaylık mucizesiydi. Tarzan sorular sordu ve hızla öğrendi. Darnat ona medeniyetin inceliklerini öğretti. Bıçak ve çatal kullanımını bile. Ama bazen Tarzan onları tiksintiyle bırakır ve yiyeceğini güçlü elleriyle kavrayıp vahşice ısırırdı. O zaman Darnat azarlardı. Tarzan, seni centilmen yapmaya çalışıyorum. Beyler böyle yapmaz. Mon Dayu. Bu korkunç. Tarzan mahcup bir gülümsemeyle bıçağını tekrar alırdı. Ama kalbinde onlardan nefret ediyordu. Yolculuk sırasında Arnold'a, denizcilerin gömdüğü büyük sandıktan bahsetti. Onu nasıl kazıp maymunların buluşma yerine taşıdığını anlattı. Ve sonra nasıl gömdüğünü. Profesör Porter'ın hazine sandığı olmalı, dedi Darnat. Yazık. Tabii ki bilmiyordun. Sonra Tarzan, Jane'in arkadaşına yazdığı mektubu hatırladı. İlk geldiğinde çalmıştı onu. Şimdi içinde ne olduğunu biliyordu. Ve bu mektubun Jane için ne anlama geldiğini de. Yarın geri döneceğiz, diye duyurdu Tarzan. Geri mi, diye bağırdı Darnat. Yürümeye başlayalı 3 hafta oldu. Geri dönmek için 3 hafta daha gerekir. Sonra o ağır sandıkla, 4 denizcinin taşıdığı o sandıkla buraya ulaşmak aylarca sürer. Yapılmalı, dostum, diye ısrar etti Tarzan. Sen devam et, ben tek başıma dönerim. Yalnız çok daha hızlı gidebilirim. Daha iyi bir planım var, Tarzan, dedi Darnat. Birlikte en yakın yerleşime gideriz. Oradan bir gemiyle kıyıya yelken açar, sandığı çok daha kolay taşırız. Hem daha güvenli hem daha hızlı. Hem de ayrılmamız gerekmez. Ne dersin? Peki, dedi Tarzan. Hazine orada duruyor. Ama şunu söyleyeyim. Sen ne kadar çaresizsin, Darnat. İnsanlık bu kadar çağ boyunca nasıl hayatta kaldı merak ediyorum. Sabor tek başına binlerinizi yok edebilir. Darnat güldü. Ordularını, donanmalarını, büyük şehirlerini ve mühendislik harikalarını gördükten sonra kendi cinsini daha çok değerleyeceksin. İnsanı ormanının dev yaratıklarından üstün kılan şey kas değil. Zihin. Tek başına, silahsız, bir adam hiçbir büyük canavara karşı koyamaz. Ama 10 adam bir araya gelirse, zekalarını ve güçlerini birleştirir. Hayvanlar ise bunu asla başaramaz. Yoksa, maymunların Tarzan'ı, vahşi doğada ne kadar dayanırdın? Haklısın, Darnat, diye yanıtladı Tarzan. Eğer Kerçak o gece Tablat'a yardım etmiş olsaydı, işim biterdi. Ama Kerçak öyle ileri düşünemezdi. Annem Kala bile ilerisi için plan yapamazdı. Sadece o anki ihtiyaçları için yaşardı. O zaman anneni tanıyordun, Tarzan, diye sordu Darnat şaşkınlıkla. Evet, büyük, ince bir maymundu. Benden büyük, benden 2 kat ağırdı. Peki ya baban? Onu tanımıyordum. Kala bana onun tüysüz, beyaz bir maymun olduğunu söyledi. Şimdi biliyorum. Beyaz bir adam olmalıydı. Darnat uzun süre arkadaşına baktı. Tarzan, dedi sonunda. Kala senin annen değildi. Eğer böyle bir şey mümkün olsaydı, maymunun özelliklerini miras almış olurdun. Ama sen değilsin. Sen saf insansın. Ve son derece köklü, zeki bir aileden geliyorsun. Geçmişine dair hiçbir ipucu yok mu? Hiçbir şekilde, diye yanıtladı Tarzan.
Kulübede, orijinal mahkumların hayatını anlatan hiçbir yazı yok muydu? Bir tanesi hariç hepsini okudum. Şimdi İngilizce dışında bir dilde yazıldığını bildiğim o kitap. Muhtemelen sen okuyabilirsin. Tarzan küçük siyah günlüğü ok atkısının altından çıkarıp arkadaşına uzattı. Darnat başlık sayfasına göz attı. Bu, dedi, İngiliz soylusu John Clayton, Lord Greystoke'un günlüğü. Fransızca yazılmış. Ve 20 yıla aşkın bir süre önce yazılmış olan o günlüğü okumaya başladı. John Clayton'ın ve eşi Alice'in hikayesi. İngiltere'den ayrıldıkları günden, Kerçak yakınlarında vurulmadan bir saat öncesine kadar. Darnat yüksek sesle okudu. Sesi zaman zaman kırıldı. Ve durmak zorunda kaldı. Satır aralarında konuşan o acınası umutsuzluk için. Arada bir Tarzan'a baktı. Maymun adam kollarının üzerine oturuyordu, oyma bir görüntü gibi. Gözleri yere sabitlenmişti. Küçük bebek anıldığında günlüğün tonu değişmişti. İlk aylarda sızan umutsuzluğun yerini, karmaşık bir duygu almıştı. Hüzünle karışık bir mutluluk. Bir kayıtta neredeyse umutlu bir ruh vardı. Bugün küçük oğlumuz 6 aylık. Alice'in kucağında oturuyor, yazdığım masanın yanında. Mutlu, sağlıklı, mükemmel bir çocuk. Tüm mantıklara rağmen, onu yetişkin bir adam olarak görüyorum. İkinci John Clayton, Greystoke hanedanına ek onur katacak. Orada, sanki kehanetimi onaylar gibi, tombul yumruklarıyla kalemi kavramış ve mürekkebe batırmış küçük parmakları, sayfaya mühür gibi basmış. Ve sayfanın kenarında, 4 küçük parmak izi ve başparmağın dış yarısı. Kısmen bulanmış, ama orada. Darnat günlüğü bitirdiğinde iki adam uzun süre sessizce oturdu. Peki, maymunların Tarzan'ı, ne düşünüyorsun, diye sordu Darnat. Bu küçük kitap senin kökeninin gizemini çözmüyor mu? Sen Lord Greystoke'sun, adamım. Kitap sadece bir çocuktan bahsediyor, diye yanıtladı Tarzan. Küçük bir iskelet. Beşiğinde yatıyordu ve ilk andan itibaren besin için ağlayarak ölmüştü. Profesör Porter'ın ekibi onu gömüştü, annesi ve babasıyla birlikte, kulübenin yanına. Hayır, kitapta bahsedilen o bebekti. Benim kökenimi bilmiyorum. Kala doğruyu söyledi, sanırım, diye üzgünce bitirdi. Darnat başını salladı. İkna olmamıştı. Ve aklında bir şey şekilleniyordu. Teorisini kanıtlama kararlılığı. Çünkü bu gizemi çözebilecek ya da sonsuza dek çözümsüz bırakacak anahtarı keşfetmişti. Bir hafta sonra iki adam aniden ormanda bir açıklığa ulaştı. Uzakta, güçlü bir palankadan çevrili birkaç bina vardı. Arada, tarlada pek çok zenci çalışıyordu. İkisi ormanın kenarında durdu. Tarzan yayına zehirli bir okey taktı. Ama Darnat koluna uzandı. Ne yapıyorsun, Tarzan? Bizi görürlerse öldürmeye çalışacaklar, diye yanıtladı Tarzan. Ben önce davranmayı tercih ederim. Belki dostlardır, diye önerdi Darnat. Siyahlar, diye yanıtladı Tarzan. Ve yayını tekrar geri çekti. Yapmamalısın, diye bağırdı Darnat. Beyaz adamlar boşuna öldürmez. Mon Dayu. Seni Paris'e götürdüğümde, caddeyi geçen ilk serseriyi görünce ne yapacaksın diye korkuyorum şimdiden. Tarzan yayını indirdi ve gülümsedi. Ormanımda siyahları neden öldürdüğümü, burada neden öldürmemem gerektiğini henüz bilmiyorum. Diyelim ki Aslan Numa üstümüze atladı. O zaman da mı, günaydın, Monsieur Numa, Madame Numa nasıl, diyeceğim. Siyahlar saldırana kadar bekle, diye yanıtladı Darnat. O zaman öldürebilirsin. Düşman olduğunu kanıtlayıncaya kadar düşman sayma. Hadi o zaman, dedi Tarzan, gidelim ve kendimizi öldürülmeye sunsun, dedi ve doğrudan tarlanın karşısına yürümeye başladı. Başı dik, tropikal güneş pürüzsüz kahverengi tenine vuruyordu. Arkasından Darnat geliyordu. Clayton'ın bıraktığı Fransız subayı giysilerini giymişti. Tarla işçilerinden biri başını kaldırıp Tarzan'ı gördüğünde dondu. Sonra çığlık atarak palankaya doğru kaçtı. Bir anda bahçıvanların korku çığlıkları her yeri kapladı. Ama kimse palankaya ulaşmadan, beyaz bir adam tüfekle çıktı kapıdan. Tüfeği omzuna götürdü. Ve Tarzan bir kez daha soğuk kurşun hissedecekti. Darnat yüksek sesle bağırmasaydı eğer. Ateş etme, biz arkadaşız. O zaman dur, diye geldi yanıt. Dur, Tarzan, bizi düşman sanıyor. Tarzan durdu. Ve birlikte kapının yanındaki beyaz adama yürüdüler. Adam onları şaşkınlıkla süzdü. Ne tür adamlarsınız, diye sordu Fransızca. Beyaz adamlar, diye yanıtladı Darnat. Uzun süredir ormanda kaybolduk. Adam tüfeğini indirdi ve elini uzatarak ilerledi. Ben buradaki Fransız misyonundan Rahip Konstantin, dedi. Hoş geldiniz.
Bu Monsieur Tarzan, diye yanıtladı Darnat, maymun adamı işaret ederek. Ben ise Fransız donanmasından Paul Darnat. Rahip Konstantin elini uzattı. Tarzan, rahibin hareketini taklit ederek elini uzattı. Rahip onu hızlı ama keskin bir bakışla süzdü. O muhteşem fizik ve yakışıklı yüzü. Ve böylece, maymunların Tarzan'ı, medeniyetin ilk karakoluna ayak bastı. Bir hafta orada kaldılar. Maymun adam, dikkatle gözlemleyerek insanların yollarını öğrendi. Bu arada siyah kadınlar, yolculuklarına daha düzgün giyinerek devam edebilsinler diye kendisi ve Darnat için beyaz ördek giysiler diktiler.